Bu videomuzda bir karşılaştırma yapacağız. Sayılarımız aynı olacak fakat boyutu daha büyük bir çalışma olacak tabii ki. Pamuklu ip ve kadife iplerle örmüş olacağımız iki farklı ürünü birlikte yakından görmüş olacağız. Atölye Masal YouTube kanalından ben Gülay. Pamuklu iplerle ördüğüm bu mini kese, derseniz kulaklık kılıfı olarak kullanabilir, minik eşyalar içerisine koyabilirsiniz. Yetişkinler için tercih edilebilir. Çocuklarımız için de çanta askısı yaparak minik bir çanta şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu minik aksesuarda şöyle orta kalınlıkta pamuklu bir ip tercih ettim. Videomuzda öreceğimiz kadife ipimiz ise şöyle hemen bir tanesinin dokusunu görelim. Çok yumuşak, keyifli örebileceğiniz, gayet sağlam, örgülerinizde muntazam duracak kadife ip. Marka bilgilerini açıklamaya ekleyeceğim. Şimdi kadife iple öreceğimiz üründe yine sayılarımız aynı olacak fakat boyutu daha büyük bir çalışma olacak tabii ki. Vereceğim sayılarla ince iple örerseniz bu şekilde bir sonuç alacaksınız. Kadife iplerle ördüğünüzde de videonun sonunda göreceğiniz ürünü elde ediyor olacaksınız. Hadi gelin şimdi hemen tarifimize geçelim. Açık kahverengi ipimizle öreceğiz. Sihirli halkaya alternatif olarak nasıl örebilirsiniz? Kolay bir yöntem göstereceğim. İpimi kilitliyorum. Bir, iki zincir. Geri dönüyorum. İkinci zincirin içerisinden örmeye başlıyorum. Bir, aynı yere örüyoruz. 2, sık iğneler yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Ve son ilmeğime ilmek belirleyici takıyorum. İlk baştaki ilmeğimin arka ilmeğinden bakın. Şöyle iki tane ilmeğimiz var. Şöyle ön taraftakinden değil, arka taraftakinden alıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Aynı yere bir sık iğne daha. Bir sonraki ilmeğin arka ilmeğinden aynı yere 2 defa. 6 tane ilmeğimiz vardı. Her birine 2 tane ama arka ilmeklerinden alarak örüyoruz. Son ilmeğime tekrar ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi elimizde 12 tane ilmeğimiz var. Bir üst sırada yine arka ilmeklerden alarak örüyoruz. İlkine bir tane, bir sonrakinin arka ilmeğine 2 tane. Bir sonrakine bir tane, bir sonrakine 2 tane. Sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz aynı işlemi. Son ilmeğimin arka ilmeğinden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi bakın, buradaki tomurcuk görüntülerini elde edeceğiz. Şimdi bu kez öndeki ilmekten alıyorum, sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Bize bakan taraftan alıyorum, sık iğne ile birleştiriyorum. Arkada kalacak, onlara sarı yaprakları çalışacağız. Şimdi bu sırada her bir ilmeğin ön tarafındaki ilmeğe aynı işlemi yapalım. Son ilmeği de tamamladıktan sonra yine 3 zincirimi çekiyorum. Bu alt sırada oluşan bu kesik çizgi görüntüsünde olan ilmeklerden alarak öreceğiz. Bakın bir sonraki 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki. Zaten bakın belki koyu renkte görmek zor olabilir ama tığınızı şöyle uzattığınızda ne kadar rahat ilerlediğini göreceksiniz. 1, 2, 3 zincir. Atlamadan her birine aynı işlemi uygulayacağız. Bakın döne döne marullanacak kesik çizgileri aynı işlemi yapalım ve sarı yaprakları nasıl ilerleteceğiz görelim. Şimdi sarı renkli ipimizle şöyle arkadan herhangi bir yerden o bıraktığımız arka ilmeklerden alıyorum ve sabitliyorum. Şöyle bir tane daha geçirelim. Şimdi bir zincir çektik. 2, 3, 4, 5 zincir. Tığın başına 1, 2, 3 kez doluyorum. Aynı yerdeki ilmekten alıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. 1, 2, 3 doluyorum. Aynı yerden ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bakın şimdi trabzanın dibinde şöyle 1, 2 tane ilmek var. İkisinden ipimi alıyorum. Tığımda 2 ilmek oluştu. İkisini bir kapatıyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Şimdi bu kez şöyle alacağım. Yanındaki ilmekten hemen yanındakinden ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir örüyorum. 1, 2, 3 doluyorum. Aynı ilmekteyim.
İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Şimdi burada 3 tane bacak oldu. Burada 2 tane. Bir, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çünkü sık iğne ile birleştireceğim. Aynı ilmekteyim. Alıyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bunu da 5 kabul ediyorum. Yaprağımızın bir tanesini oluşturduk. Şimdi diğer yaprağa geçerken ne yapacağız? Bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bunun üzerinden yaprağı kuracağım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3 kez doluyorum aynı yere. Şimdi ilk sıradaki çiçeklerimizi bitirdik. Hemen şu son sık iğneyi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Sarı dardan alabiliriz. Bakın şu bir sağından bir solundan 2 tane ilmekten şöyle alıyorum, sık iğne ile birleştim. Bir zincir daha çekiyorum. Burada yapmış olduğumuz sık iğne vardı. Sağı ve solu boş. Şimdi ilk baştakine atlıyorum. Bir tane sık iğne ile birleşiyorum. Şöyle biraz. Şimdi neden bunu yaptık? Aralardaki yaprakları öreceğiz. Sık iğne yapmıştım. Bir saydım. 2, 3, 4, 5. 3 kez doladım. İlk sık iğnenin içerisindeyim. Tekrar ilk sık iğnenin sağ tarafındayım yani. Şimdi ilk tarafını yaptık. İkinci tarafı için sık iğnenin diğer boşluğunu kullanıyorum. Şu aradaki. Bir, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı yere sık iğne ile birleşiyorum. Bir zincir çekiyorum ve buraya birleştireceğim şimdi. Daha sonra yaprağı nereye çalıştığımızı tekrar bir göstereceğim size. Bakın şöyle altta olacak. 2 yaprak üstte. Dolu dolu, boyutlu bir çiçek yapmış olacağız. Şimdi aynı şekilde bütün yaprakların arasını tamamlayalım. Şimdi çiçek kısmını tamamlamış olduk. Çanta tabanını nasıl kuracağız? Tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım. Taban kısmında göreceğimiz püf noktayı birçok projenize uygulayabileceksiniz. Henüz kanalıma da abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açın ki projelerimden anında haberdar olabilirsiniz. Çanta tabanı için ipimi kilitliyorum. Zincir yaparak devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane zincir çekiyoruz. Şimdi üzerine 1, 2, 3 tane zincir ilave ediyorum. Tığın başına alıyorum. Üçüncüye şöyle zinciri yan çevirerek bir kesik çizgi oluşturuyorum. Oradan alarak öreceğiz. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini, sonra ikisini ikili trabzan yapıyoruz. Tığın başına alıyorum. Aynı yerdeyim bakın. İkili trabzan. 2 tane olmuş oldu. 3, 4, 5 tane çalışıyorum. Hepsine aynı delikte çalıştık. Zincirin geri kalan ilmeklerine bakın şöyle yan çevirdiğinizde hemen bir kesik çizgi oluşuyor. Şimdi kadife ipte bunu görmek biraz zor olabilir belki ama şöyle tığınızı ilerlettiğinizde kolayca girecektir. Buralardan alarak oluşturacağız. Şimdi başa kadar geldim. Bakın bu şekilde bir taban oluşturmuş olduk. Zincir görüntüsü var altında. Şöyle diğer parçadan da görmüş olalım. Bakın boşluk bırakmadan çok pürüzsüz bir taban oluşturmuş oluyoruz ve daha sağlam bir yapı elde etmiş olacağız. Son ilmeğe geldiğimizde içerisine 5 tane daha başta yapmış olduğumuz gibi ikili trabzan yapıyoruz. Bu ipimi içeride yürüteceğim ve karşılıklarından bu kez her iki tarafını alarak ikili trabzan yapacağız. Tek kesik çizgi üzerinde örmüştük. Şimdi ilmeğin her iki tarafını da alıyorum. Bakın ortada bir boşluk bırakmadan tamamlıyoruz. Şimdi başa kadar yapalım. Bir üst sıraya geçerken hangi tekniği kullanacağız onu göstereceğim. Çok kolay bir yöntemle pürüzsüz bir üst sıra geçişi göreceğiz. Şimdi geldiğimizde bakın şurası bizim başlangıç ilmeğimizin hemen ilk trabzanın tepesi oluşan yer. Tığımdan çıkarıyorum ilmeğimi.
Daha önce ikisini bir ararak ördüğüm videolarım vardı. Takip edenler, tariflerimi takip edenlerini bilirler. Şimdi sadece arka ilmekten geliyorum. İpimi arkaya geçiriyorum, tutuyorum. İkisini bir alıyorum. Şimdi ön tarafta kaldı. Onu alıyorum ve arkada kullandığım ilmeği alıyorum. İkisinin içinden arkadaki ipimi alıyorum tığıma ve ikisini birlikte örüyorum. Yeniden tekrar bir daha yapalım. Bakın, arkası ve önü. Tığımdan çıkarttım. Bu ipimin üzerinden geldim. Arkadakini aldım. Arkadakinin içinden tığımı geçirdim. İlmeğimi arkaya aldım. Şimdi ikisini bir kullanıyorum. Bunu ve biraz önce geçirdiğimizi. Arkadaki ipimi alıyorum, öne geçiriyorum. İkisini bir örüyorum. Bir sayıyorum. Bunu da 2 sayıyorum. Tığın başına alıyorum. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bunun tepesinden bir tane yapacağız bir üst sırada geldiğimizde. Şimdi geri kalanlara ilmeklerin hem önünü hem arkasından alarak ikili trabzanlarımızı öreceğiz. Her bir ilmeği bir tane yapıyoruz. Artık arttırma, eksiltme yapmayacağız. Ve dönüp geldiğimde yine üst sıraya geçişi buradaki ilmekte çalışıyor olacağız. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Bizim bu kese minik aksesuarda çalıştığımız sırayı hemen sayalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra çalıştık ve model yaptık. Şimdi 10 sıra boyunca düz örelim ve modeli nasıl kuracağız gösteriyor olacağım. Şimdi bir üst sırayı yükseldim. Bir tane yaptım. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğe bir zincir çekiyoruz. Tığın başına bir defa doluyoruz. Bir tane atlayıp bir sonrakine bir ikili trabzan. Bir yanına bir ikili trabzan daha. Burada bir küçük kutucuk yaptık. Bir zincir. Tığın başına alıyorum. Bir tane ilmek atlıyorum. Bir sonrakine bir ikili trabzan. Yanındakine ikili trabzan. Bu şekilde kutucuklar yapacağız. Aralardan yaprak zincirini geçireceğiz çünkü. Şimdi sıra boyunca aynı işlemi tekrar edelim. Bir üst sırada da yine aynı şekilde öreceğiz. Şöyle hemen bir görelim. Yeşil renkli ipimi herhangi bir yerden ben şöyle yandan şöyle bir kilitliyorum. 2, 3 zincir. Aynı yere şu ipimizi de arada yürütelim. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2 zincir. Trabzanın tepesine bir sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2 zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine bir sık iğne ile 1, 2 zincir. Şu aradaki boşluğa batıyoruz şimdi. Boşluktan tığımı gönderiyorum. Çekiyorum. Sık iğne ile birleşiyorum. 1, 2 zincir. Şimdi yine trabzanın tepesine 1, 2 zincir. Bir sonraki trabzanın tepesine sık iğne ile birleştir. Ve bir boşlukta sık iğne ile birleştiriyorum. Şu şekilde marullanarak giden bir kenar örmüş olacağız. Şimdi yaprak kısmını ve zincirini çalışalım. Zincir üzerine çalışacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyoruz. Geri dönüyorum. İkinci zincirden başlayarak bir tane sık iğne, tığın başına alıyorum. Bir sonraki ilmeğe alıyorum. 3 ilmeği birden çekiyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Başına alıyorum. Bir sonraki ilmeğe İkisini bir, ikisini bir, ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir örüyorum. İkisini bir, ikisini bir, üçlü trabzan. Şimdi geri dönüyoruz. Yani ikili trabzan, tekli trabzan ve sık iğne. Şimdi yaprağın bir kenarını yaptık. Dönüyorum. Böyle aynı yere bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğime tekli trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. Bir sonrakine üçlü trabzan. İkili trabzan. Tekli trabzan ve sık iğne. Şimdi şu ilk ilmekten alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum ve zincir çekmeye başlıyorum.
Zincirin sayısını vermeyeceğim. Örmüş olduğunuz çantanın ağız kısmını ölçerek belirleyebilirsiniz boyunu. Bu şekilde tutuyorum. Benim için yeterli. Hatta fazla bile, o yüzden geri dönerek yaprağını çalışacağım. Sık iğneyi yaptım. Bir kenarını bitirdim. Bir sonraki için şöyle bakın, ipimin üzerinden geçireceğim. Buradan alarak devam edeceğim. Ve sık iğnemi yapıyorum. İlk ilmekten alıp tığımdan geçirip yaprağı bitiriyorum. Ve bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. İki ip arasındaki farkı da görmüş olduğumuz bu tarifimle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sizin tercihiniz pamuklu iple mi yoksa kadife iple örülen üründen yana mı olacak? Çok merak ediyorum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.